90'lı yıllarda henüz daha bir öğrenciyken zamanımı daha verimli kullanmak için bir yöntem geliştirdim. Adı tek mi çift mi? Sonra büyüdüm ve üretkenlik adına başka yöntemler olduğunu da fark ettim. Sizce bu yöntemleri, bu teknikleri kullanarak zamanımızı tasarlayabilir miyiz? Size kendi tekniğimden bahsedeceğim ama önce bu konudaki, yani zaman yönetimi konusundaki en popüler metot olan Pomodoro'ya bir göz atalım. Tam benim tek mi çift mi yöntemimi geliştirdiğim 90'lı yıllarda ortaya çıkmış bu Pomodoro yöntemi ve bilhassa yazılım geliştiriciler ya da tasarımcılar arasında popülerleşmiş. Ama bence herkes uygulayabilir çünkü çok basit. Önce bir zamanlayıcı, timer buluyorsunuz ve bunu 25 dakikaya ayarlıyorsunuz. Sonra da çalışmaya başlıyorsunuz. 25 dakika dolduktan sonra 5 dakikalık bir mola veriyorsunuz. Böylece 25 dakikalık çalışma artı 5 dakikalık molalık toplam 30 dakikalık her bir zaman dilimine bir Pomodoro deniliyor. İşinizin miktarına göre arka arkaya 4 Pomodoro yapabilirsiniz. Yani 2 saat. Fakat her 4 Pomodoro'da bir 20-30 dakikalık daha uzun molalarla kendinizi rahatlatmanız gerekiyor. Uygulaması kolay mı? Kolay. Daha kolay olabilir mi? Şüphesiz. Benim tek mi çift mi yöntemimi bekleyin bence. Zaman yönetimi konusunda yazılmış belki de en popüler kitap Getting Things Done. İş bitirici adıyla Türkçe baskısı da var bu kitabın. Ve mottosu stressiz üretkenlik sanatı. Neden stressiz olduğunu iddia ediyor? Çünkü kafanızdaki her şeyi boşaltmaya dayalı bir metodoloji bize sunuyor. Kafanızdaki biriktirdiğiniz fikirler, yapmanız gereken işler, görevler bir an önce oradan çıkartılmalı, bir yerlere geçirilmeli, yazılmalı ya da bir yazılımın yapılacaklar listesi, to-do list haline getirilmeli. Daha sonra da organize edilmeli zamana ve önceliklere göre. Gelelim şu ana kadar bir sır gibi sakladığım kendi zaman yönetimi yöntemime. Diyelim ki bir öğrencisiniz ve çok büyük bir sınava hazırlanıyorsunuz. Ya da bir çalışansınız ve önemli bir sunum hazırlama evresindesiniz. Ya da kreatif bir iştesiniz. Mesela bir yazarsınız. Bir kitabınızı yazıyorsunuz. Ya da senaryonuzu ya da blog yazınızı ve önünüzde sadece bir gün var. Ya da yöneticisiniz. Çok büyük bir şirketin ya da bir organizasyonun başındasınız. Aslında sizin benim yöntemimi kullanmanıza pek de gerek yok. İşleri başkasına verir, yaptırırsınız, olur biter. Son teslim tarihi giderek yaklaşan, sürelerin kısaldığı bu gibi durumlarda zaman nedense daha da bir hızla akmaya başlar. Konsantrasyon sorunları yaşarsınız. Nedense daha önce hiç aklınıza bile gelmeyen bir sürü irili ufaklı iş o an aklınıza gelir ve bu işleri şimdi yapmak daha bir çekicidir. Böyle bir durumda panik yapmayın. Önce bir sakin olun. Sonra saatinize bakın. Eğer tek sayılı bir saate denk geldiyseniz, mesela saat 3 ise, o an yapmakta olduğunuz her ne varsa hemen bırakın. Acilen. Telefonunuzu, televizyonunuzu, dikkatinizi dağıtabilecek her şeyi hemen kapatın. Ve sadece yapmanız gereken o şeyi yapın. Ve bu şekilde saat 4'e kadar devam edin. Saat 4 olduğunda ise bu kez yapmanız gereken o önemli işi bırakın ve hayatınızdaki diğer önemsiz işlere devam edin. Yöntemim bu kadar basit. Hayatınızı ikiye ayırıyorsunuz. Yapılması gereken acil ve önemli o iş ve hayatınızdaki diğer tüm işler. Sonra da bunları tek ve çift sayılı saatlere bölüştürüyorsunuz. Psikolojik olarak bu yarı zamanlı çalışma fikri doğal olarak sizi rahatlatıyor çünkü hayatınıza devam ediyorsunuz. Günde 8 saat uyuyan birisi bu yöntemi kullanarak 8 saat net olarak çalışabilir ve geri kalan 8 saatte de hayatına devam edebilir. İyi ama hayatımızı tasarlamak her zaman bizim elimizde değil ki. Dış etkenler bazı zamanlarda bizi yapmakta olduğumuz işten alıkoyabilir. Doğru bir argüman. Mesela evinizden okulunuza ya da işinize gitmek 1 saatten uzun sürüyor olabilir. Bu gibi durumlarda esnek olabilirsiniz. Tek ve çift sayılı saatlerin yerini değiştirerek kendinizi adapte edebilirsiniz. Tek mi çift mi yöntemimde vurgulamak istediğim temel konu şu aslında. Hayatınızda her zaman yapmanız gereken pek çok şey olacak ama
enerjiniz, sabrınız, odaklanma gücünüz bunların hepsine yetişebilmek için yeterli değil. O halde hepsini yarım yamalak yapmak yerine yapılması gereken o tek ve önemli şeye, hayatınızın bütün gücünün ve en önemli sermayesinin, zamanınızın yarısını ayırırsanız o işi çok kaliteli bir şekilde bitirebilirsiniz. Peki siz zamanınızı nasıl tasarlıyorsunuz? Bildiğiniz başka teknikler var mı? Yorumlarla paylaşabilirsiniz. Bu arada benim tek mi çift mi yöntemimi deneyenler olursa onların da sonuçlarını ve yorumlarını çok merak ediyorum. İrtibatı koparmamak için abone olun. Hoşça kalın.